Herkese merhabalar, Güzelse'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber spor, günlük kullanabileceğiniz çok rahat bir şort kalıbı çalışacağız. Resimde gördüğünüz modelimiz 36 beden arkadaşlar ve üzerindeki şort da 36 beden. Ama biz sizinle beraber şortumuzu 38 beden kalıbına çalışacağız. Kalıbımızı çıkartmaya başlamadan önce birkaç tane özelliğinden bahsedelim. Kalıbımızı artı 20 bolluklu çalışacağız. Tabii ki siz isterseniz bu bolluk payını birazcık daha azaltabilirsiniz. Ben birazcık daha rahat olmayı tercih ediyorum. Daha salaş olmayı tercih ediyorum. O yüzden artı 20 bolluklu çalıştım. Burada siz bolluk kısmınızı birazcık daha azaltabilirsiniz. Burada gördüğünüz kemer genişliğimiz de 4 santim. Ben standart 4 santimi uygun gördüm. Ama siz isterseniz bir 5 santim gibi de çalışabilirsiniz. Kemerinizi birazcık daha geniş alabilirsiniz. Ayrıca da burada kemerimizi şortumuzun kumaşından çalıştık. Bunun haricinde siz isterseniz kemer kısmınızda ribana kullanabilirsiniz. Ama burada dikkat etmeniz gereken şey kumaştan çalışmıyorsanız, ribanadan çalışıyorsanız ribanayı kendi belinizin ölçüsüne göre hesaplamalısınız ve ona göre kesmelisiniz. Biz burada kumaşımızdan çalıştığımız için şortumuzun beline göre, şortumuzun bel genişliğine göre çalıştık. Ribana olduğunda işler birazcık daha değişir. Çünkü biliyorsunuz çok esnek bir yapısı var. Direkt lastik özelliği gösteriyor. O yüzden belinizin ölçüsünü, kendi belinizin ölçüsünü baz alarak çalışmalısınız. Ama buradaki gibi kumaşınızdan çalışmak istiyorsanız da şortunuzun bel genişliğini kullanmalısınız. Zaten videomuzun akışında kalıbımızı çıkartırken o kısmı göreceksiniz. Hani ribana ile çalışmak isteyenler için de ayrıca bir burada not almak istedim. Onun dışında çalıştığımız kalıp biliyorsunuz daha önce pantolon kalıbımızı izlediyseniz tam bel çalışmıştık. Hani 1 santim 2 santim yüksek bel ya da 1 santim 2 santim düşük bel çalışmamıştık kalıbımızı. Tam bel ölçümüzde yani tam oturuş yüksekliğimizde çalışmıştık. Bu da ayrıca bir ayrıntı. Ona göre şortunuzun oturuş biçimini kendinize göre hesaplayabilirsiniz. Kullanacağımız kalıbın özelliklerine, ayrıntılarımıza şöyle bir baktığımıza göre artık kalıbımızı çıkartmaya başlayabiliriz. İlk olarak tabii ki sizinle beraber çıkarttığımız pantolon kalıbımızdan ön paçamızın ve arka paçamızın kopyasını almamız gerekiyor. Fakat kopyalarımızı alırken dikkat etmemiz gereken bazı hususlar var. Sizinle beraber çıkarttığımız kalıpta bacak kısmımızda hem eğimli hem de düz olarak yaptığımız bir geçiş vardı biliyorsunuz. Ben bu geçişlerden düz olanını tercih ediyorum bu kalıp için ve düz çizgilerimden kopyamı alıyorum. Onun dışında düz boy ipim yani ütü ipimin geçişi benim için çok önemli. Hem kalıbımı kumaşıma düzgün bir şekilde oturtmak adına hem de kalıbımın uygulamasını en iyi şekilde yapmam adına. Bunun haricinde düz boy ipimizi alırken, düz boy ipimizin kopyasını alırken belli bir ölçüye göre almak istiyorum. Burada vereceğim ölçü bizim kalıbımızın yani şortumuzun boyunu oturtmamız açısından bizim için çok faydalı olacak. O yüzden bu kısma da dikkat edelim. Ben burada kafanız karışmasın diye penslerimin kopyasını da alıyorum. Siz isterseniz kalıbınızı çıkartırken penslerinizi kopyalamayabilirsiniz. Ama oturuş yüksekliğimizi veren yani ağımızı oluşturan çizgimizle kalça hattımızı oluşturan çizgimizi mutlaka almalıyız. Evet, bel noktamdan aşağıya 45 santimden şortumun boyunu belirledim. Çizgilerimi, oturuş yüksekliğimi, kalça hattımı verdim. Şimdi de arka bedenimin kopyasına geçmek istiyorum. Evet, arka bedenimde de arkadaşlar bütün hatlarımı belirliyorum. Yine bacak boyumda düz hattımdan alıyorum kopyamı. Onun dışında oturuş yüksekliğimi veren çizgimi ve kalça hattımı veren çizgimi yine kopyama yansıtıyorum. Ama burada şöyle bir şey var. Şortumun boyunu alırken normal arka bedenimden değil de ön bedenimin belini baz alarak 45 santim iniyorum arkadaşlar. Nasıl ön bedenimde belimin noktasını, belimin çizgisinden aşağıya 45 santim verdiysem burada da ön bedenimin belinden itibaren 45 santimden şortumun arka bedeninin boyunu belirleyeceğim.
Evet, ön bedenimize, ön paçamıza gelelim ve şortumuzun kalıbını çıkartmaya başlayalım. Şortumuzu artı 20 bolluklu çalışacağım ben. Birazcık bol ve rahat olması adına, spor olması adına bolluğumu birazcık fazla aldım. Bu kısımda isterseniz siz bolluğunuzu artı 20 almayabilirsiniz. Artı 15 alırsınız. Artı 14 alırsınız. Hani birazcık daha daraltabilirsiniz. Ben rahat geçişleri sevdiğim için artı 20 bolluk benim için uygun geldi. Burada ilk aşama olarak oturuş yüksekliğimizin ağımızın olduğu çizgiden dışarıya 5 santimden nokta atıyoruz. Ve tabii ki bu noktamızı atarken düz çizgimizin gidişatına çok önem veriyoruz. Kalıbımızda kayma yapmamamız gerekiyor. Şimdi de gönyemizin orta çizgisini bu çizgimize oturtuyoruz. 5 santimden attığımız noktamızı kalıbımızda aşağıya ve yukarıya doğru düzgün bir şekilde uzatıyoruz. Fark ettiğiniz gibi geçişimiz düz boy ipimize tamamıyla 90 derecelik açıyla düz bir biçimde geçiyor arkadaşlar. Evet, çizgimizi uzattık. Şimdi de bel hattımıza geçiyoruz. Benim elimde 4 santimlik bir lastik olduğu için ben bel kısmımı 4 santimden hesapladım arkadaşlar. Bundan kaynaklı belimden aşağıya gönyemden yardım alarak 4 santim iniyorum ve bel hattımın çizgisini 4 santim aşağıya yansıtıyorum. Bel çizgimi 4 santim aşağıya yansıttım. Artık kalıbımda benim için pensimin hiçbir anlamı yok. Burada 90 derecelik açımı düzgün verebilmek adına düz boy ipimden kendime bir çıkış belirliyorum. Biliyorsunuz ön belimizi yaparken 1 santim yukarıya nokta atıyorduk ve kavisimizi o şekilde belirliyorduk. Bu kavisimi kalıbıma yansıtabilmek için kendime hayali bir çizgi çizdim. Ve bu çizgiye paralel bir şekilde belimi yandaki düz hattıma yansıtıyorum. Gördüğünüz gibi bel hattımın noktasını attım yan taraftan. Şimdi de rigamı elime alıyorum ve yeni bel hattımı şekillendiriyorum. Tabii ki geçişimiz birazcık daha düz olacak çünkü belimiz genişledi burada. Belimi yeniden şekillendirdim. Burada o 4 santimlik fazlalığımı kalıbımdan tamamıyla atıyorum. O kısmın artık benim için bir anlamı yok. Şimdi de yan dikişimdeki çizgimi birazcık daha aşağıya uzatıyorum paça boyuma kadar. Ve paça hattımı yan dikişime yansıtıyorum, uzatıyorum. Şimdi de kalıbımızın iç bacak ve dış bacak geçişini oturtalım. Bunun için ilk olarak A kısmıma geliyorum ve A noktamın en uç kısmından aşağıya doğru 14 santimden noktamı atıyorum. Daha sonra da dış bacağıma geliyorum. Yani yan dikişime geliyorum. Burada da oturuş yüksekliğimin olduğu, ağımın olduğu çizgiden aşağıya 12 santimden nokta atıyorum. Daha sonrasında 14 santimden aldığım ve 12 santimden aldığım noktaları rigamla birleştiriyorum. Bu iki noktayı rigamla birleştirirken rigamın oval gelen kısmını iç bacağıma doğru oturtmayı unutmuyorum. Kalıbımın alt kısmını artık kalıbımdan atıyorum ve o kısmı da yok sayıyorum. Ön paçamızın kalıbını şu anda tamamıyla bitirmiş olduk. Bel hattını yaptık, paça kısmını yaptık. Ben bir de renkli kalemle, kırmızı kalemle tüm hat geçişlerimi çizmek istiyorum ki hani
kafanız karışmasın, hangi hatlardan kopyanızı çıkartmanız gerektiğini bilin diye. Burada kalıbımızda 4 santimden attığımız kısmı kalıbımızda kemer olarak çalışacağız. O kemeri ben lastikli yaptım. Hani elimde 4 santim bir lastiğim olduğu için ben belimin kalınlığını, kemerimin kalınlığını 4 santim aldım. Sizin elinizde daha geniş bir lastik varsa daha geniş alabilirsiniz. Bunun haricinde belki de direkt kumaşınızdan içine lastik geçirerek kullanmayacaksınız. Belki ribana kullanacaksınız. O şekilde de bel hattınıza geçiş yapabilirsiniz. Kalıbımı tamamlarken çıtlarımı da belirlemeden geçmiyorum arkadaşlar. Bu da bizim dikişimizde çok önemli biliyorsunuz. Düz boy ipimiz ve çıtlarımız. Şimdi arka paçamıza geçelim. Arka paçamız birazcık geniş olduğu için kameraya sığmadı. O yüzden A kısmı birazcık yukarıda kaldı. Ben burada direkt yan hattımdan başlayacağım. Yine bana ağımı veren, oturuş yüksekliğimi veren çizgimi çok düzgün bir şekilde, dümdüz bir şekilde 5 santim dışarıya uzatıyorum. Beş santimden noktamı attım. Şimdi de gönyemin orta çizgisini uzattığım çizgiye birebir oturtarak attığım 5 santimlik noktamı aşağıya ve yukarıya doğru uzatıyorum. Yan dikiş hattımızı belirledik. Buradan yine belimize geçelim. Gönyemden faydalanarak bel çizgimi 4 santim aşağıya yansıtıyorum. Arka paçamın bel çizgisini aşağıya indirdim. Şimdi de bel noktamı yeni oluşturduğum yan hattıma yansıtıyorum. Ve bel hattımı yeniden şekillendiriyorum. Tabii ki bunu düz cetvelimle yapıyorum. Dümdüz bir şekilde. Çünkü arka paçamın belini yapıyorum. Arka paçamın bel geçişini tamamladım. Tabii ki yukarıda kalan 4 santimlik kısım benim için artık yok. Buradan iç bacak geçişimizi ve dış bacak geçişimizi oluşturmaya geçiyoruz. Yine ilk olarak iç bacak ölçümü veriyorum. A noktamdan aşağıya ön paçamda yaptığım gibi 14 santimden noktamı atıyorum. İç bacağımın noktasını attım. Şimdi kalıbımı birazcık aşağıya çekiyorum. Dış bacağımın noktasını atacağım. Oturuş yüksekliği noktamdan aşağıya, yani ağımı oluşturan çizgiden aşağıya 12 santimden noktamı atıyorum dış bacağımda da. Şimdi de 14 santimden attığım ve 12 santimden attığım noktalarımı rigam yardımıyla birleştireceğim. Oval kısmını yine iç bacak tarafıma doğru yönlendiriyorum. Arka paçamın alt geçişini tamamladım. Artık tabii ki kalıbımın alt kısmı benim için artık yok. Arka paçamızı da bitirdik.
Şöyle turkuaz kalemimizde yine bir renklendirme yapalım. Kopyalarınızı alırken hattınızı kaçırmamanız adına. Yine burada da yan dikişimizde olan ve ağımızda olan çıtlarımızı vermeyi unutmuyoruz. Düz boy ipimizi çizmeyi unutmuyoruz kesinlikle. Bu şekilde kalıbımızın ön paçasını ve arka paçasını tamamlamış olduk. Şimdi de gelelim bel kısmına. Kemerimizi oluşturmak adına ilk olarak ön bedenimin bel hattını ölçüyorum. Ön paçamın bel genişliği 27,7 santim çıktı. Benim tabii ki 2 tane ön paçam olduğu için 27,7'yi 2 ile çarpıyorum. Buradan arka paçama geçiyorum. Arka paçamın bel genişliğini ölçüyorum. Arka paçamın bel genişliği 25,9 santim çıktı. Ve tabii ki yine 2 tane parçam olduğu için 25,9'u 2 ile çarpıyorum. Ön bel genişliğimizi ve arka bel genişliğimizi ölçtük. Toplamda 107,2 santim etti. Şimdi de kemerimizin kalıbını çıkarabilmek için 107,2'yi 2'ye bölüyoruz. 53,6 santimi buluyoruz. 53,6 santim bizim bel genişliğimiz oluyor. Yani kalıbımıza yansıtacağımız bel genişliğimiz oluyor. Fakat tabii ki bir de dikiş payımızın olması gerekiyor. O yüzden 53,6'ya 1 santim de ekliyoruz. 54,6'dan kemer kalıbımızı çıkartmaya başlıyoruz. Kemerimin olabildiğince düz olması adına kağıdımın kenarına geliyorum ve kağıdımın kenarında 54,6'dan nokta atıyorum. Noktamı attıktan sonra gönyemi alıyorum ve 10 santimden 54,6'ya kadar düz çizgimi çekiyorum. Kemerimin kalınlığı 4 santimdi biliyorsunuz. Tabii ki iki taraflı olması gerekiyor. Bu kumaşımı ikiye katlayarak dikeceğim çünkü. Ondan kaynaklı 4 artı 4 8 santim ediyor. 1 santim yukarıya dikiş payı, 1 santim de aşağıya dikiş payı derken de kemerimin genişliği toplamda 10 santim oluyor. 54,6'ya kadar gönyemden faydalanarak çok düzgün bir şekilde dikdörtgenimi, kemerimi oluşturacağım dikdörtgenimi çizdim. Burada tabii ki biliyorsunuz bel genişliğimizin yarısını aldık. Peki bu ne demek oluyor? Kemerimizin ön orta kumaş katı olduğunu gösteriyor. Kemerimizi de bitirdik ve kalıbımızın tüm hatlarını tamamlamış olduk. Şimdi bir de dikiş paylı halini görelim. Burada her yere 1 santim dikiş payı verdik. Yalnız paça kısmı alt kısım hariç orada 1,5 santimlik bir pay verdik. Dikişimizin daha rahat olması adına. Tüm bunların dışında modelimizde lakos kumaşa çalıştık. Siz de isterseniz bu kalıp için böyle lakos tarzı bir kumaş kullanabilirsiniz. Gayet güzel duruyor. Cep isterseniz modele cep ekleyebilirsiniz. Fakat böyle deseni güzel olan kumaşlarda ben bu kumaşın desenini çok beğendim. O yüzden kesinlikle cep kullanmadım açıkçası. Böyle güzel olan kumaşlarda üstten parçalı cep yerine yandan geçişli cep kullanırsanız deseninizi parçalamamış olursunuz. Böylece şortunuzun akışı daha hoş ve daha şık duracaktır. Bu da son olarak hani bu tarz kumaşlarda güzel desen yakalarsanız bir tavsiyeydi. Videomuzun sonuna geldik. Umarım işinize yarayan, hoşunuza giden bir video olmuştur. Biliyorsunuz yorumlardan her daim bize ulaşabilirsiniz, destek verebilirsiniz. Sorularınız varsa sorabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve bizi takipte kalmayı unutmayın. Güzel günleriniz olsun. Hoşça kalın.